Evet, herkese merhabalar. Seyahat Deneyimi kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our travel experience channel and welcome to Baku. Baku'ya hoş geldiniz. Bakü'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, dün geldik, birazcık keşfetmeye çalıştık. Asıl bugün gezmeye başlıyoruz. Bu videodan itibaren kaç bölüm olur bilmiyorum ama bizi takipte kalın. Kanala abone olun. Eğer Bakü'ye gelecekseniz mutlaka bu videoları izleyin derim. Başlayalım mı? Tabii. Haydi. Evet, merhaba Sveta. Merhaba. Neredeyiz? Welcome to our room, standard room in Ibis, Baku City. Evet, Bakü'deyiz arkadaşlar. Ibis Bakü City diye geçiyor burası. Ibis standartlarını seviyoruz. O yüzden bilmediğimiz yerlerde eğer lokal çok aklımıza yatmıyorsa hemen Ibis'e geliyoruz. Burası da bayağı ekonomik bir otel bu arada. You mean about price? Evet, about price, yes. About price, it's so cheap. Normally in Antalya, for this price, as we booked 4 nights, in Antalya you can book just 1 night. Aynen. But we are Accor standard lovers. It's not in Old Town, but not so far. But we will walk because we will eat much. They are tasty food, and we can show you how it's not much central, but mostly because we have sea view. Şurada Hazar var. Şuradan aradan görebilirsiniz. Deniz manzaralı diyelim. Kısmi deniz manzaralı. Yeah, generally, usual Ibis standard room. Ibis, this Ibis is 3-star. And we have breakfast. Breakfast we will show later. Tuvalete bakalım. Banyoya. Banyo da gayet temiz, küçük, şirin. Yeah, normal. Evet. Çok küçük değil. Burada bizim için önemli olan konulardan bir tanesi gördüğünüz gibi taharet musluğu var. Bu iyi haber. Şöyle tarif edelim. Kaldığımız otel Ibis Bakü City. Bu yoldan, bu caddeden hemen sola döndüğünüzde çok yakın. Bakın burası da sahil. Şu yol sahil yolu bu arada. Zaten bütün mevzu burada dönüyor. Old City dedikleri, yani şehir içi diyorlar burada. Bu sahil yolunun soldan giderseniz sonunda, şimdi çok meşhur Nizami Caddesi var. Nizami Caddesi de buradan yürüyerek gidebileceğiniz yakınlıkta. O yüzden otelin merkezi olması, konumu çok önemli. Biz de ona göre bir konum belirledik. Hem de Ibis City'nin, Ibis Bakü City'nin fiyatları, fiyat performansı ve standartları, Accor güvencesi vesaire, ondan dolayı biz orayı tercih ettik. Aklınızda olsun. Şehirde 24 saat açık. Bu arada marketler var. Yani burada ne alırım ne bulurum derdi yok. Birçok yerde de zaten bu 7/24'ler mevcut. Eczane de var. Eczane de var, evet. Açık eczane de çok fazla var. Bakın, çok büyük yüksek binalar. Bunlar daha yeni modern residence mantığında inşa edilmiş yerler. Bir de Sovyet stili eski binalar var. Bir de çok Avrupa'yı duran, modern olmayan ama baktığınızda mimarisi sizi etkileyecek olan türden bir yapılaşma var. Garip, bayağı bir mix. Harmoni. Caddeler kocaman, böyle büyük, uzun uzun birbirini kesiyor paralel bir şekilde. Yani trafik olmasına rağmen baktığımızda aslında bayağı büyük, geniş caddeleri var. Bahsettiğim şu anda modern lüks yapılar daha çok deniz kenarına yakın bölgelerde. Kocaman, yani binanın gerçekten ucu bucağı yok. Hem enine hem boyuna. Böyle seviyorlar. Yürümekten ziyade siz taksiyi ya da metroyu tercih edebilirsiniz. Burada Bolt aslında çok ucuz. Yani şu an gitmek istediğimiz mesafeye taksiyle gitmek istesek 50-60 liraya falan geliyor. Ama bir yerde yürümeden orayı öğrenmek çok mümkün değil.
O yüzden biz hem kendimiz anlamamız için hem de size göstermek için bugün özellikle yürümeyi tercih ediyoruz. Hava güzel. Yağmur falan da yok. Belki yağmurlu bir zamanda gelirseniz. Bu arada bütün ana yollar dahil olmak üzere ışıksız, sadece yaya geçidi var. Çok hızlı araba kullanıyorlar aslında, genelde gazlıyorlar ama bu yaya geçitlerini görünce siz eğer karşıdan karşıya geçiyorsanız duruyorlar. Ama tabii dikkat etmekte fayda var. Çin restoranı bile var. Sveta. Sokaklar çok temiz. They have lunch menu 10 manat. 10 manat. Kompleks çorba ve dumplings. What is in Turkey? 250 lira. Bedava. Binaların bazıları Sovyet tarzı, böyle yüksek iç içe binalar ama aşağıdakiler dediğim gibi yenilenmiş. Bunlar Sovyet tarzı olanlar. Şehirde ciddi bir akış var gerçekten. Tabii başkent olması nedeniyle burada bayağı bir insan yaşıyor. Dikkatimizi çeken bir diğer konulardan bir tanesi araba düşkünlüğü. Lüks araba gerçekten burada çok seviliyor. Yani kötü araba görmek çok mümkün değil. Hyundai, Kia sadece buranın bizdeki Egea fiyatı gibi. Onun dışında şu an elektrikli arabalar, lüks arabalar, Lexus'lar gördüğünüz gibi çok meşhur burada. Bunlar tamamen Sovyet style. Bu da Hurşov. Değil mi? Hurşov termos. Bu da 5 katlı. Artık bayağı bir çökmüş bu. Yıkılacakmış zaten. Buraların birçoğu kentsel dönüşüme girmiş. Böyle bir not. İşte atıyorum İstanbul'daki İstiklal, Kiev'deki Krişatik gibi bir cadde. Çünkü tabelalar merkez olarak da orayı gösteriyor. Sanıyorum herkesin de mutlaka gittiği, gördüğü bir cadde olduğu için en popüler, en bilindik caddesi orası. Biz açıkçası çok wow, aman aman böyle her şeyini araştıralım, nereye gidelim falan diye de gelmedik yani. Bayağı bildiğimiz, keşfediyoruz. Evet, daha merkezi mevzuya yaklaştık. Arabalardan, şekilden, şemalden, hareketten, kalabalıktan da belli oluyor. Nizamiye girdik. Buradan böyle devam ediyoruz. Ne var ne yok göstereceğiz. Buradaki mimari birazcık daha böyle işte çok yüksek binalar değil. Arkalarında yüksek binalar var ama daha böyle kendi tonunda birazcık daha modern mimarisi var. Hafif Avrupa'yı. Dediğim gibi şehrin mimari anlayışı çok kozmopolit. Burada daha böyle güzel restoranlar falan görmeye başlıyorsunuz. Şık fine dining'ler, mesela burası deniz mahsulleri. İşte kafeler var, barlar var, gurme mekanlar var. Burası Nizami. Mesela şimdi de sanki bir Avrupa şehrine gelmişiz gibi. Binaların renkleri, mimarisi, tonları vesairesi. Huzurlu sokaklar, kafeler. Değil mi? Enteresan.
hava nasıl diyecek olursanız şu an mesela sıcak. Rüzgar vuruyor, soğuk. Mevsim birazcık garip. Evet, burası da bir tiyatro sanıyorum. Çocukları okuldan böyle gezi niyetine getirmişler. Hafta sonu etkinliği. Bir şey daha dikkatimi çekti. Tabii aslında bu standart, fix bir şey. Tüm Sovyet ülkelerinde her yerde çiçekçi var abi. Her yerde. Evet, bu bölge tam merkezi bölge bu arada. Burada müzeler, işte yukarıda Haydar Aliyev Sarayı. Bu tarafta hala Nizami devam ediyor. Buralar tam merkezi yerler. Mevzu burada. Nizami Caddesi dedikleri meşhur kafelerin, restoranların, böyle güzel mekanların olduğu yer burası, bu cadde. Burası trafiğe kapalı aynı zamanda gördüğünüz gibi. Mimarisi modern Avrupa. O yüzden kafamız karıştı. Bir Sovyet binaları var. Bir eski buranın şu anda çok popüler rezidansları, yüksek binaları, bir de böyle daha Avrupa kokan sokakları. Mevzu şu kalabalık olan yerde dönüyor. Biz başlangıç noktasındayız şu anda. Bakın kalabalıktan anlaşılıyor. Sağlı sollu kafeler, mağazalar, şunlar bunlar. Buranın en meşhur caddesi Nizami'deyiz. Baba merkeze geldik. Burada bir anda hem insan trafiği arttı, hem restoran, bar, kafe, mekan trafiği arttı. Anladık ki mevzu burası. Bakalım sonuna kadar gideceğiz. Caddenin sonuna kadar gidiyoruz. Çok çalışıyoruz bugün Sveta. Evet. Bayağı da yürüdük. Bakacağız. Urfa sofrası. Özlerseniz buraya gelince bakın burada var. Bura biraz İstiklal'e benziyor bizim. Tabii kendi dilini konuşup rahat takılabileceğin, akrabanın evi gibi düşün burayı. Azerbaycan. Azerbaycan Türkleri bizim akrabalar. Oğuz boyunun farklı kolları. Baktığımızda onlar da Türk. Türkmenler, Türkiye'deki Türkler. Bunların hepsi aynı boy, Oğuz boyuna ait kollar. Bakın Sıva 22. Hemen reklamı bastı Sveta. Ya para da vermiyor Sıva 22 ya. O kadar reklam. Sıva 22 her yerde tabii ki. Tabii bu sokaklar birbirini de dik paralel bir şekilde kesiyor. Bu aralarda da bir şeyler var yani. Böyle girip gezmek lazım. Şurası popüler bir yer bu arada. Cannes diye geçiyor. Burada en çok yüksek puan alan söylenen yerlerden bir tanesi. Bakın Happy Moons var yani. Ben muhabbete çok uzak olmayayım diyorsanız burada Happy Moons var. Böyle McDonald's falan da canınız çekerse o da var. Bakın Happy Moons. Türkiye'den bildiğiniz. Evet, söylediğimiz gibi burası birbirine bağlanan yerler. Ticaret merkezi dedikleri yer alışveriş merkezleri. Ticaret merkezi diye geçiyor burada. Bakın şurası Nizami'ye bağlanan başka bir yol. Burası başka bir yer. Burada park falan var. Sokak yemekleri var gördüğüm kadarıyla. Biz buraları da keşfetmeye devam ediyoruz. Güzel mekan ama kalabalık. Yes, a lot of people here. Yani fiyatlar burada 2 kadeh şarap, bir salata 1000 liraya geliyor. But I hope it will be tasty. Evet, çok merkezi bir yerde oturduk. Bakü, Central Bakü diye geçiyor. Böyle bir salata, büftekli salata. Bayağı 2 kişiyi çok rahat doyuracak. Hatta böyle yanında ekmek falan da getirdiler. Kırmızı şarap. Şaraplar da güzel.
Ne kadar? Total 50 manat. 50 manat yani kaç? 1233 TL yapıyor. Böyle merkezi bir yer için şaraplı bir yemek bence güzel. Afiyet olsun. Salat çok güzel. Evet. Çıtırdan bir atıştırmalık yaptık. Yanında kırmızı şarabı da götürdük. Şarap güzel ama. Evet, evet. Şimdi bakacağız bu tarafta, bu caddenin sonunda ne var ne yok. İşte saraylar, palaslar, bir şeyler gözüküyor. O yüzden bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra sahile ineceğiz. Otele doğru yürümeyi deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz Sveta? Biz yürürüz ya. Sıkıntı yok. Nizami'den aşağıya doğru, sahile doğru iniyoruz. O kadar güzel ki ara sokaklar. Gerçekten Avrupa gibi. Ve tertemiz. Yani Avrupa'nın birçok şehri bu kadar da temiz değil bu arada. Böyle güzel tarihi binalar. Müthiş. Evet, Nizami'den aşağıya indik. Şu an karşımız Hazar Denizi. Yani buranın sahili. Burası inanılmaz hareketli. Şu karşıdakiler Ateş Kulesi sanıyorum. Akşam orada bir şov oluyor. Işıklı yanar dönerli. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Çünkü bu sahil tarafında da inanılmaz şeyler var ya. Güzel kafeler, mafeler. Ciddi bir insan yoğunluğu var şu an burada. Burası da şaka maka Nişantaşı gibi ha. Güzel ünlü markalar, mağazalar. Evler zaten 1800'lerden kalmış. Gerçekten beğendim. Yani hiç bu kadarını beklemiyordum, yalan yok. Herkes güzel falan diyordu ama bayağı iyiymiş. Evet, sahile indik. Karşımız Hazar. Bu ülkenin geçim kaynağı. Buradan petrol çıkıyor. Sahil de gayet düzenli bu arada. Böyle içeriden girdik buraya doğru. İnsanlar tabii pazar olduğu için bugün sosyalleşiyor. Güzel. Sahilde bir alışveriş merkezi bulduk. Şekli şemali birazcık garip. Ananasa benziyor. Ama bakalım ne var ne yok içeride. Bayağı büyük ha. Bildiğimiz alışveriş merkezi. Adını öğrendik. Park Bulvar Bakü. Öyle bir sual vereceğim. Araba çekilişi var Sveta. Belki araba çıkar bize de. Ayaküstü AVM'de gezdik. Her şey var ama Türk markaları da var, yabancı markalar da var. Bir de pazar ya bugün, çok kalabalık. Ciddi yoğunluk var yani. Böyle kalabalık işte, insanlar takılıyor, yürüyor, yiyor, içiyor. AVM bayağı büyükmüş. Biz şuradan döndük geldik de. Burada yine farklı bir meydan karşımıza çıktı. Karşıda bir saray ya da ona benzer bir şey var. Hükümet binası muhtemelen de. Şuranın ne olduğunu Sveta araştırıyor. Bu binada Hilton. Bu biraz önce bizim içeriye girdiğimiz alışveriş merkezi. Ananasa benziyor dediğim. Valla her yer meydan. Yani burası da farklı bir meydan. Paralelde aşağıda bir yol daha gidiyor. Burada bir yol gidiyor. Bunun bir üstünde yol gidiyor. Çok büyük. Yani burası bir günde falan gezilebilecek gibi değil. Vallahi resmen petrol kokuyor. Şu otel, muhtemelen bu da otel. Şurası Marriott.
Bu tür gökdelenlerin birçoğunda otel var. Burada yine bakın alışveriş merkezleri, yiyecek içecek yerleri. Abi her yer kafe, restoran ve dolu yani. Gerçi bugün pazar olduğu için muhtemelen hepsi doludur da. Bakın mekan bu. Baki. Yani Bakü. Evet, sahilden devam ettik. Burada farklı bir Port Mall diye geçen bir AVM var. Gözünüzün alabildiğince her yer residence ve plaza. Artık o tarihi yapılar burada tamamen kayboluyor, bitiyor. Onun yerine bu tür gökdelenler, büyük büyük binalar, residence'lar karşınıza çıkıyor. Evet efendim, Bakü'deyiz. Lütfen beğenin. Destek için. Soru varsa yorum kısmına bekliyoruz. Ve abone olmayı tabii ki unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz. Bu arada Harbi Ganimetler, yani Savaş Ganimetleri Parkı diye geçiyor. Bakın içeride Karabağ Savaşı ile alakalı kullanılan alet, edevat, ne var ne yok hepsi burada. Evet, bu arada otelimiz Ibis Bakü City. Şuradan şöyle doğrudan denize gidecek bir mesafede. Otel gayet şık, güzel. Odalar temiz. Kahvaltı var. Daha ne olsun. Şu an taksi bekliyoruz. Nereye gidiyoruz? Şehir içine. Yes, we are going to Old Town. We chose in Google two restaurants. I asked on the reception which you recommend, and he told also these two restaurants. That's why we will go to them. Şehrin içine gidiyoruz. Kale içi ya da o bizim Old City dediğimiz yer. Taksi bekliyoruz. Bolt'tan bakacağız. Biraz trafik var anladığım kadarıyla. Yapacak bir şey yok. Geldik. Çılgın bir şoförümüz vardı. 5 dakika. 5 dakikada çat 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 çat. Neyse geldik. Çok da değil yani. Şuradan şuraya 4 manat. 4 manat? 4 manat. Oh my god. Aynen. 4 manat bu kaç? 100 TL? Aynen. 100 lira. Oh my god. Kaleye geldik, bakacağız. Biz buraya yarın gelir gezeriz dedik ama yemek yiyeceğimiz, öneri, tavsiye aldığımız yerler burada olduğu için hadi çıkalım akşamdan gelelim dedik. Valla böyle bir yer. Şimdi 3 dakika gösteriyor buradan mekan. Devam ediyoruz. Valla mekanı bulduk. Kul ile kuzu. Umarım yer vardır. Yukarıdan zannettim. Yok. Evet, mekana geldik. Umarım yer bulabiliriz. Merhabalar. Salam, hoş geldiniz. Salam. Yer var mı? Yer var. Rezervasyon var idi. Yok, rezervasyon. İçeride siz yoksa çöller. Şöyle. Evet. Ya, mekan güzel. İyi mi? Sen? We'll take No, okay. But small guys. Şarap geldi. Yarım litre.
Yemeğimizi de yedik, artık bu bölümün sonuna geldik. Yemek le kuzu ama çok kuzu değildi. Açıkçası çok hani buraya gidin müthişti falan denilecek türden değil ama yedik, karnımızı doyurduk. Afiyet bal şeker olsun. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Bak, ateş kuleleri. Evet, çok güzel. Hadi bay bay.